Merhaba, ben Kerem Çilli. Bugün size Ankara'dan sesleniyorum. Fotoelektron firmasından Deniz Bey yanımda. Bugün Ankara'da çok fazla göremeyeceğiniz tarzda bir depolama üniteli güneş enerji santrali ziyaretimiz olacak. Deniz Bey bize detaylarıyla onu anlatacak. Bundan 3 yıl önce sadece 2 tane 250 wattlık polikristal güneş paneliyle işe başladık. Yarım kilowattlık kurulu bir güçle ve bir invertörle sistemi denemeye başladık. Daha sonra verim ve memnuniyet yüksek olduğu için toplam kurulu gücümüzü polikristal panellerle 3 kilowatt'a çıkardık ve bir adet invertörle 3 kW güçle denemelerimiz ve üretimimiz devam etti. Daha sonra da monokristal burada gördüğünüz panellerle 3 adet invertörle toplam kurulu gücümüzü 5,5 kW'a çıkardık ve bunları güney cephede gerçekleştirdik. Son olarak da sistemin tam bağımsız olmasını sağlamamız gerektiği için ve güneş panelleri sayımızı arttırmamız gerektiği için 6 adet half cut 450 watt güneş panelini batı cephesine, 6 adet half cut 450 watt her biri güneş panelini de batı cephesine yerleştirerek toplamda tüm çatımızda şu an 11 kW PV sistemi 1, 2, 3 ve 4 ayrı invertöre vererek elektrik üretmeye devam ediyoruz ve %100 enerji bağımsız olarak şu an faaliyetteyiz. Müşterimiz neden bataryalı bir sistem seçti? Neden lityum batarya özellikle kullandı? Teşekkürler öncelikle sorunuz için. Şimdi tabii müşterimiz bilinçli bir müşteri. Enerji bağımsızlığı onun için çok önemli. Konfor çok önemli. Dolayısıyla elektrik kesintilerini yaşamak istemeyen bir müşteri. Üçüncü olarak da özellikle bu yılbaşından itibaren yüksek elektrik faturasından da kurtulmak isteyen bir müşteri. Yani üçü bir arada. Hem enerji bağımsızlığı, hem konfor, hem de yüksek elektrik faturalarından kurtulmak. Bilinçli olduğu için benden lityum demir fosfat akü istedi. Ben de bunu tedarik ettim. Müşterinin kendi isteği miydi lityum? Kendisi araştırmış ve lityum almalıyım noktasında mıydı? Siz önerdiniz mi? Müşteri kesinlikle bilinçli bir müşteriydi. Lityum konusunda da o da beni yönlendirdi. Ben de onu yönlendirdim. Hatta doğru ürüne oturup beraber karar verdik. İşin aslı. Diğer konuda ise invertör konusunda ise iki opsiyonumuz vardı. Birisi trafolu ve pahalı bir invertör. Diğeri trafosuz, kartlı, fiyatı yarı fiyatı yaklaşık. Ama bizim ihtiyacımızı karşılayan bir fiyat performans ürünü olarak o seçildi. Evet, o seçildi. Bunları seçtik. Markası önemli değil. Önemli olan fonksiyonu, işimizi görmesi. Güneş panellerinin oluşum süreci de çok enteresan. Çünkü müşteri de temkinli bir müşteriydi. İlk önce 2 panelle başladık. Sonra 8 panele çıktık. Şimdi de 11 kW'a çıktık. Bu bir zaman içerisinde oldu değil mi? Hemen peş peşe bir ay 2 ay içerisinde değil. 3 yıl içerisinde 2 panelden şu an 11 kW'a. Daha doğrusu şöyle kW. tam bilgi verelim. Yarım kilowatttan 11 kW'a çıktık. 3 tane lityum demir fosfat aküyle başladık. Yani 7,5 kWh saatle başladık. Şu an 30 kWh saatteyiz. 12 tane akümüz var ama bugün tarih 27 Nisan. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Bugün %100 sadece güneş ve akü döngüsünü yakaladık. Ekran görüntülerini de zaten arka planda gösteriyor olacağız izleyicilerimize. Evet. O görüntüleri de bizlerle paylaştığınızda zaten kendi başına otonom bir sistem kurgulamak, hiçbir şeye bağımlı olmadan kendi kendini idame ettirebilecek bir sistem kurmak müşterinin isteğiydi ve o artık Nisan itibariyle gerçek tamamıyla oldu. Bugün itibariyle oldu. Hatta bu videonun bugün çekilmesi de çok enteresan oldu. Çünkü bugün itibariyle %100 sadece güneş ve aküyü yakaladık 27 Nisan'da. Evet. Ve bundan sonraki dönemde şunu yapacağız. Bu da belki bir mottomuz olur bizim bundan sonra. Bizim için artık şebeke, Kerem Bey, bir jeneratör. Şebeke, jeneratör artık. Evet, jeneratöre Normalde şebekeyi dönüştü. de artık kullanmıyoruz. Evet. Jeneratör gibi sadece ihtiyacımız olursa kritik durumlarda Kesinlikle. mecburen kullanacağımız bir jeneratör haline dönüşecek. Kesinlikle. O da ne zaman olabilir? Bulutlu günlerde. Evet.
Onun dışında güneş bize yeter. Dilerseniz yakından cihazların üzerinden bize anlatmak isterseniz hangi ürün nereye bağlı, hangi faza bağlı, ne kadar bataryalar var, iletişim hatları, genel çalışma mantığını da insanlara anlatmak istiyorum. Şöyle açayım. Kerem Bey, şimdi burada en önemli hususlardan bir tanesi şu. Burada 40 yıllık bir pano görüyorsunuz. İçinde Paco şalterler var. Yani klasik bugün kullandığımız sigortalardan önce kullanılmış olan sadece aç kapalı Paco şalterlere bakarak bile bu panonun ne kadar eski olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi bizim için niye çok önemli? Şu açıdan çok önemli. Biz bir sisteme güneş enerjisini depolamayı entegre etmek istiyorsak mevcut elektrik sistemine bağlantı yapmak ve bu uyumu sağlamak zorundayız. Bu çok önemli. Şimdi bakın burada ne var? Burada ilk önce elektrik sayacımız var ve gördüğünüz gibi elektrik dağıtım şirketi tarafından mühürlü. Biz buraya dokunamayız. Lisanssız elektrik mevzuatı çerçevesinde bir iş yapmadığımız için biz şebeke bağlantılı bir sistem kurmadığımız için mühürlere dokunmuyoruz, sayaca dokunmuyoruz. Bunlarla işimiz yok. Sayacımız da bu arada tek yönlü sayaç. Özellikle çift yönlü sayaç zorunluluğu da bu sistemde olmuyor. Yok, evet. Çift yönlü sayaç almıyoruz. Evet, kesinlikle. Gelelim alt kısma. Burada da iki mühürü görüyorsunuz. Mührün altında bir ana 125 amperlik bir ana açma kapama şalterimiz var. Şimdi burada bu 3 katlı bir bina. 3 faz elektrik ve bir nötr şebekeden geliyor ve bu ana elektrik şalterinden sonra burada gördüğünüz gibi katlara bu elektriği dağıtıyoruz. 3 kata bu elektrik dağıtılmış. Biz tabii geldiğimizde bu sistem böyle hazırdı. Şimdi burada mesele şu. Biz güneş elektriğini bu sisteme nasıl entegre edeceğiz? Bunu entegre etmek için gelen 3 faz, gelen nötr, binanın topraklaması, binanın nötr ve toprak baraları ve binada bizim güneş enerjisini ve şebekeyi ayrı ayrı kullanabilmemizi sağlayan açma kapama şalterleri, bu manuel olabilir, uzaktan kumandalı olabilir ya da otomatik olabilir. 3 opsiyon söz konusu. Burayı sadeleştirmek için, vatandaşın anlayacağı şekilde daha basite indirgemek için buradaki pano yapısıyla beraber şehir şebekesini tamamen izole edip, şehir şebekesini kapatıp bütün katları burada kurduğunuz sistemle besleyebiliyorsunuz. Bu sistem yeterli olmadığı zaman şebekeden de depolamayı, lityum bataryalarımızı doldurabiliyoruz. Doğru mu anladım? Kesinlikle doğru. Biz şu an şebekeyi sadece jeneratör gibi kullanıyoruz ve şebekeyi %100 kullanmamız için bizim sistemin arızalı olması lazım. Bizim sistem arızalı olduğu andan itibaren buradaki sigortayı elimizle kaldırarak aktif hale getiriyoruz ve şebekeyi devreye sokuyoruz. Dolayısıyla sistemimizde herhangi bir arıza yoksa kendi güneşimizi ve akülerimizi kullanmaya devam ediyoruz. Burada şimdi şu çok önemli Kerem Bey. Bu sistemi elle açma kapamanın haricinde otomasyona çevirmek çok daha sağlıklı oluyor. O zaman müşteri herhangi bir rahatsızlık yaşamıyor. Bizim sistem çalışmadığında, bir problem olduğunda, kapandığında şebeke tekrar otomatik devreye giriyor. Müşteri bunu hissetmiyor. Biz sadece bunu uzaktan görüp gelip gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Tam bu noktada zaten onu soracaktım. Bu geçiş süreleri, değiş tokuşun olması, şebekenin devreye girmesi, inverterin devreye girmesi, müşteri evinde konforla ilgili bir sıkıntı yaşamıyor, doğru mu? Kesinlikle yaşamıyor. Bu noktada burayı kapatıyoruz ve invertör kısmına geçiyoruz. Çünkü invertör, akıllı invertör, bu anlattığınız ve bu olması gereken hususları SCADA'mızla ve akıllı invertör programlarıyla biz kendimiz isteğimize göre ayarlıyoruz. Dilerseniz şimdi oraya geçelim. Evet, çok daha iyi olur. 3 faz elektriğin geldiği bu binada 3 tane invertör kullanmak zorundaydık. Her biri bir fazı besliyor. Her birinin 5 kW gücü var. Yalnız uygulama aşamasında ve kullanım aşamasında özellikle binanın giriş katındaki konut alanında ocağın elektrikli olmasından kaynaklanan sebeplerle
ocak, fırın, kettle gibi ürünlere aynı anda kullanıcı kullanmak istediği için ve kullandığında 5 kW'lık kurulu güç bize yetmediği için fazlardan bir tanesinde 2 tane invertör görüyorsunuz. Hemen bu noktada bir şey sormak istiyorum size. Yani internette hazır paket sistemler görüyoruz. Özellikle jel bataryalarla uygun fiyatlı hazır paketler şeklinde. Ben her zaman buraya biraz mesafeli bakıyorum. Çünkü evin içerisindeki isteklere göre özelleştirilebilir bir tasarım olması gerekiyor. Siz de aslında tam şu an onu anlatıyorsunuz. Evet Kerem Bey, aslında doğrusu şu, en güzeli daha doğrusu. Bir kullanıcıyla muhatap olduğumuzda birinci olarak güneş elektriğinde geçtiği zaman nelere dikkat etmesini ona özellikle açıklamamız, anlatmamız gerekiyor. Mesela aynı anda rezistanslı 3-4 tane ürünü çalıştırmaması gerektiğini anlatıyoruz birinci olarak. İkinci olarak gündüz vakitleri, gündüz saat 10 ile öğleden sonra 4 arasında özellikle işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bunları çalıştırması gerektiğini anlatıyoruz. Gece yani depolama kısmına mümkün olduğu kadar az elektrik tüketmesi gerektiğini anlatıyoruz. Ve onun bu kilowatt saat, günlük, haftalık, aylık kilowatt saat tüketimini izlememiz gerekiyor. Anlık güç taleplerini ve enerji olarak da günlük kaç kilowatt saat enerji tükettiğini gözlemlememiz gerekiyor ve belirlememiz gerekiyor. Ondan sonra biz güneşten o gün kaç kilowatt saat enerji üretebileceğimizi boyutlandırıp güneş paneli gücümüzü belirleyip ki bunu kış, bahar ve yaz aylarına göre ayrı ayrı yapmak zorundayız. Anlık güç taleplerine göre de invertör sayımızı belirlememiz gerekiyor. Bu süreç böyle gelişiyor. Buradaki sistemde rakamlarla konuşacak olsak çatıda ne kadarlık panelimiz var? İnverterlerimizin toplam gücü ne kadar ve depolama kapasitemiz toplam ne kadar diye kısa bir özet bilgi bize vermeniz mümkün mü? Seve seve. Şimdi bu müşteri ilk önce yarım kilowatt yani 2 tane güneş paneliyle işe başladı ve bir invertörle başladı. Daha sonra yarım kilowattlık sistemi 6 kilowatt'a çıkardık. Şu an ise 11 kilowatt güneş paneli kurulu gücümüz var çatıda. Ve bu yeterli oluyor fazlasıyla ilkbahar, sonbahar ve yaz ayları için %100 yeterli oluyor. Kış ayları için yani sadece yılda 3 ay içinde %50-60 performansla yeterli oluyor. Bulutlu günleri düşünürsek. Yani faturayı yarı yarıya düşürüyor kış aylarında. Kış aylarında yarı yarıya düşünüyor. İlkbahar, sonbahar ve yazın hemen hemen hiç ödemiyoruz. Toplam yıl bazında baktığımızda da yaklaşık %20'ye yani %80 tasarruf sağlamış durumdayız şu an. Soruyu unutmadan sormak isterim. Memnuniyetle. Bu sistemi kurduktan sonra müşterimizin faturası neydi, ne oldu? Müşterimizin faturası son özellikle son bir ayda 3000 TL'den 300 liraya düştü. Önümüzdeki ayda sıfırlayacağız. Yani zaten bir sonraki ay ve sonraki ay yıl boyunca ne kadar üreteceğini öngörebildiğimiz için hangi ay ne olacağını da söyleyebiliyoruz Kesinlikle %90 başarılı tahmin yapabiliyoruz. Ne kadar elektrik faturası ödeyeceğiz? Tabii kaç kilowatt saat enerji tüketiyoruz ilk önce bu çok önemli. Ve bizim ürettiğimiz, kurduğumuz sistem kaç kilowatt saat enerji üretiyor? İkisinin birbiriyle eşleşmesi, uyumu zaten doğru çözümü ortaya koymamızı sağlıyor. Tam da bu noktada biz böyle bir sistemi kurmak istesek aşağı yukarı maliyetimiz ne kadar olacak ve çok fazla elektrik tüketen bu tarz bir binada ne kadar sürede yatırımımız geri dönecek? En çok sorulacak soru bu olacak çünkü. Evet, burayı doğru. netleştirmemiz gerekir. O konuda da bilgi vereyim. Kerem Bey, güneş paneli ve invertörler bir paket halinde kurulum da dahil olmak üzere kilowatt bedeli $1000 civarında. $1000 artı KDV. Akü kısmı ise lityum demir fosfat akü kısmı ise ekstra. Bu özellikle konfor ve gece kullanım söz konusu ise devreye giriyor. Bunun maliyeti de şu an için 2,5 kWh saatlik bir akümüzü $1000'a temin edebiliyoruz. Kaliteli yani birinci sınıf hücresine sahip 6000 döngü yani 10 yıllık bir profilde, bir perspektifte
bizi üzmeyecek bir akünün fiyatı bu. Bu durumda da onun kilowatt saat bedeli 400 doların altına düşmüş oluyor. Yani yaklaşık olarak kilowatt olarak güneş paneliyle karşılaştırıldığında 1000 dolara mal olan 1 kilowattlık güneş paneli ve invertör, aküleri de dahil edersek 2000 dolara çıkıyor. Bir de şu çok önemli Kerem Bey, bu tür sistemlerde optimum olarak sistemi minimum 3 kW kurmamız gerekiyor. Yani minimum 3 kW güneş paneli, bir tane invertör ve mümkünse en az 2 tane akü. Özellikle şunun için söyledim. Bunun altındaki sistemlerin yatırım geri dönüş maliyeti 10 yılın üstüne çıkıyor. Ama 3 kW güneş paneli, bir invertör, bir lityum demir fosfat aküde yatırımın geri dönüşü 8 yıl. Şu an bu sistem gerçek verilerle konuşacak olursak biraz önce anlattığınız mevsimsel getirileriyle beraber ne kadar yılda geri dönecek yatırımcımıza? Şimdi bu sistem söylediğim gibi 11 kW güneş paneli var, 4 tane invertörümüz var ve 12 tane 30 kW saat lityum demir fosfat akümüz var. Bunun toplam maliyeti Kerem Bey 360.000 TL artı KDV'ye mal oldu. Ama yılda ki biz bunun 6 aylık dönemini geçirdik, verilerimiz gayet iyi örtüşüyor. Yılda 50.000 liralık bize enerji tasarrufu bugünkü elektrik fiyatlarıyla sağlıyor. Önümüzdeki yıl çok daha akıllıca bir yatırım olduğu ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki elektrik zamları geldikçe bu yatırım daha mantıklı hale geldiğini net bir şekilde görüyor olacağız. Kesinlikle. Şu anki haliyle Kesinlikle. de bence hiç kötü bir yatırım şekli değil ve tüm Türkiye'de elektrikler gitse bile siz burada hala evinizdeki konforunuzu sağlayabiliyor olma fikri de ayrıca güzel. Kesinlikle Kerem Bey. Bu konuda hatta son 3 ayda çok ciddi bir tecrübe yaşadık. Çankaya bölgesinde elektrik dağıtım şirketinin trafo değişimi söz konusu oldu. 2 hafta burada elektrikler sürekli kesildi ama müşterimiz çok rahat etti. Evet, biraz önce Deniz Bey'le aşağıda sistemi detaylıca inceledik. Fakat bu sistem kuruldu, iyi güzel de nasıl çalışıyor? Herhangi bir sıkıntı var mı? Çalışma şeklini biz takip edebiliyor muyuz? Gibi soruları da yanımızda Tunç Bey var. Bu binanın teknik işleriyle ilgilenen kişisi. Tunç Bey kurulan sistemle ilgili nasıl bir yapı olduğunu, izleyebilir olduğunu, problem çıkıp çıkmadığı ile ilgili detayları bizlere paylaşacak. Öncelikle videomuza hoş geldiniz Tunç Bey. Vallahi öncelikle çok teşekkürler. Bu konu çok hoş bir konu ve bizim bu eğlencemizi herkese anlatmanız bence çok hoş. Güneş paneli konusu insana mutluluk veriyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü elektriği, yani fiyatlar yükseldi artık. Zaten bütün dünya buna doğru gidiyor. Biz biraz önce olduk bu konuda mahallede ve enerji geldikçe, güneşi gördükçe mutlu oluyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? Hava durumundan daha çok etkileniyorsunuz. Çünkü bulutlu mu olacak 3 gün, güneşli mi olacak 3 gün derken güneşli günlerin ne kadar kilowatt size enerji vereceğini düşünüyorsunuz. Hatta bir gün sonra kaç kilowatt olacağını da tahmin eden bir yazılımda inceliyorum, bakıyorum. Günlük olarak ne kadar enerji elde ettik, binamızda ne kadar tüketim var, bunları anlık olarak ben görmeyi seviyorum. Yani teknik bir insan olarak, mühendis olarak bu beni çok tatmin ediyor. Tabii günün sonunda herkes bunu merak edecek. Yani biz bu işten ne kadar elde ediyoruz, ne kadar elde etmiyoruz. Böyle olunca ay sonunu beklemeden her gün takip edebiliyorsunuz ve verim ne kadar görebiliyorsunuz. Yapılan sistem sizin ihtiyaçlarınızın ne kadarını karşıladı ya da tamamını karşılayabiliyor mu? Şimdi bu sistem biraz deneme yanılma yoluyla başladı. İlk başta azla başladık. Gittikçe çoğalttık. Yani binamızda trifaze var. 3 faz olduğu için de önce ne yapacağımızı karar veremedik. Yani tek fazı mı kullanalım dedik. Öyle başladı. Bu iş olur mu dedik. Çünkü etrafta yapılmış örnekler çok yok. Yani yurt dışına gittiğimiz zaman görüyoruz ama Türkiye'de ya da Ankara'da pek görmüyoruz. Yani çatılarda bir şey yok. Deneyelim dedik. Çok güzel olduğunu görünce bu gittikçe basamak basamak arttı.
Yani bir işe başlıyorsanız aslında basamak basamak örnekler yoksa evet yapılır. Ama örnek varsa bizim gibi mesela ben derim ki bina özellikle iş yerleri mesela trifazeye hemen invertörlerini alsınlar, bağlasınlar. Evlerde keşke bu olsa, apartmanlar anlaşsa da böyle hemen başlasalar. Her geçen gün enerjiden biz kayıptayız. Güneş ülkemizde çok. Bence bu bulunmaz fırsatı kullanmıyoruz. Kullanım alışkanlıklarınız, evdeki örneğin çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bu alışkanlıklarınızı da güneşe göre değiştirme durumunuz oldu mu? Yani Mecburen. sistemi tanımak anlamında. Mecburen oldu. Yani acıyoruz elektriğe şimdi. Eğer yüksek bir o gün güneş yoksa, yüksek bir kazancımız yoksa ya yarına kadar bekler diyoruz makineler. Veya güneşin en tepede olduğu noktayı artık öğrendik. 12, 1, 2 yani o önemli bir zaman. O süreçte olsun diyoruz ki çünkü biz ilk önce akülerimizi şarj etmeye odaklandık yazın. Sabah 9'da güneş bizim akülerimizi dolduruyor. Bu da yaklaşık olarak bizim kapasitemize göre 2-3 saat buluyor. Bazen 4 saat ama güneş tepedeyse 3 saatte bitirir. Bu durumda tam o zaman da diyoruz ki akülerimiz de doldu artık bundan sonra ne kullanıyorsak tamamen bedava. Bu durumda makinelerimizi buna göre çalıştırmayı düşünüyoruz. Gece bir şey çalıştırmıyoruz çünkü gece akülerden harcıyor bina. Binada fazla enerji tüketimi olmuyor gece ama gündüz vakti önemli bizim için. Güneş yukarıdayken her şey o zaman yapılmalı. Kullanım alışkanlıkları da bu sisteme göre adapte edilmiş durumda. Herkes bunu artık makineyi çalıştırmıyoruz. Bir dakika diyorlar güneş durumu ilginç diyorlar. Güneşe bakalım, ona göre bakalım. Tabii ben bunu aynı zamanda kendi adapte ettiğim sistemlerden de rahatlıkla görebiliyorum. Yani bunun benim için önemli bir etkisi bu. Yani ne kadar kazanç sağlamışız, ne kadar şu anda tüketiyoruz, bütün gün ne kadar tükettik, ne kadar ürettik. Akülerimizin durumu gibi detayları da cepten takip edebiliyorsunuz. Yani bu büyük bir avantaj. Başka türlü bilemezsiniz. Yani bu veriler olmadan biz iyi mi yaptık, kötü mü yaptık, nasıl gidiyoruz, ne ediyoruz mümkün değil. Alışkanlıklarımızı da buradan kazanıyoruz. Tunç Bey, özellikle lityum batarya tercih etmenizin bir sebebi var mıydı? Araştırdınız mı yoksa firma size lityum kullanalım bu daha mantıklıdır diye mi yaklaştı? Bu konuda bilgi alabilir miyim? Aslına bakarsanız akü konusunda da deneme yaptık. Önceleri ne kullanılıyor tam olarak detaylı bilmiyorduk. Ve gördük ki lityum bataryalarda da farklılıklar var. Buna göre aslında baktık voltajları düşüyor, çok hızlı düşüyor fakat istediğimiz verimi alamıyoruz. Günü tamamlayamıyoruz. Tabii ki üreticiyle görüştük. Ne gibi bir opsiyonlar var diye. Bu lityum demir fosfat olan bir numaralı. Çünkü hem çok ömrü uzun hem bütün deep cycle dediğimiz bu rahatlıkla voltajını kullanabiliyoruz ve çökmüyor. Diğer bataryalara göre ömrü çok daha uzun. En güzel tarafı o zaten. İçimiz çok rahat. Bir de yanmıyorlar. Yani bir yangın durumu olsa herhangi bir sıkıntımız yok. Oradan büyük avantaj olduğunu gördük. Yatırımımızı buna göre yaptık. Kurmuş olduğumuz bu santralle ilgili daha önce hiç problem yaşadınız mı? Ya da alışana kadar bir zorluk çektiğiniz bir dönem oldu mu? Yani her şey güllük gülistanlık, herkes lityum bataryalı sistem kursun demek çok kolay değil. Yani lityumun da kendine has bazı şeyleri olmuş olabilir. Tam anlamıyla müşteri deneyimi sorusu olsun bu Tabii. size. Bu tabii kişiye göre değişiyor. Yani bizim sistem en iyisi olsun diye biz gidince kademe kademe öğrendik. Bu öğrenme sırasında arızalarımız oldu. Tek fazla zaten 5 kW, 2 kW'da hatta yetmedi. Yetmediğini gördük. Yani analizinize ihtiyacınız olanını, tüketici olarak neye ihtiyacınız olduğunu oturup evde işte buzdolabı kaç watt çekiyor, televizyon ne çekiyor, bunları alt alta koyup en yüksek gün boyunca ne gerekliliğinizi hesaplamanız lazım. Bunu yaptığınız zaman işler daha kolaylaşıyor.
Benim gerekli olduğum işte atıyorum 1 kilowatt saate ihtiyacım var ortalama. Tabii gece gündüz de değişiyor. Bunu da bilmek lazım. Ona göre ne kadar depoluyorsunuz güneşten, ne kadarını gece kullanıyorsunuz. Bakarak akü seçimini yapabilirsiniz. Ama bütçeyle de alakalı. Yani zamanla hem fiyatlar düşüyor bazı şeylerde. Panellerde de öyle çok işte değişim oluyor. Biz de ona göre düşünüp akülerimizi değiştirdik. Ve sonunda sanıyorum ki hiç şebekeyi kullanmadan yazın tamamen bağımsız olarak çalışan bir ortamımız oldu. Ankara'da elektrik kesilse bile şu an sizde bu kesinti hiçbir şekilde fark edilmiyor. Siz evde içeride ne gerekiyorsa elektrikli tüm aletleri kullanabiliyorsunuz şu an. Fazlasıyla. Bütün sokakta elektrik kabloları yukarıdan geçiyordu burada. Ve dediler ki işte 2 ay içerisinde biz bunları sökeceğiz, yeraltı kablosuna çevireceğiz. Bu 6 ay sürdü. İnanamazsınız. Yani gündüz çalışıyorlar. Biz de hem işimizi yapacağız. Çünkü elektrik olmadan hiçbir iş yapamıyorsunuz. Ne oldu? Biz çalıştık. Onları izledik. Biraz gürültüleri vardı ama çalıştık. Süper. Ben bu müşteri deneyimi kısmını en sevdiğim taraf olarak videonun içerisine ekliyor olacağım. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Evet. Deneyimlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığınız için de aynı zamanda. Biz çok teşekkür ederiz. Yani bence herkesin artık güneş enerjisi olsun. Herkes mutlu olsun. Evet, bugün fotoelektron firmasındaydık. Ankara'daydık ve çok kolay kolay göremeyeceğiniz bir depolama üniteli, büyük bir depolama üniteli bir saha ziyareti oldu. Umarım bu video faydalı olmuştur. Deniz Bey'e vermiş olduğu bilgiler için, bizi burada ağırladığı misafirperverliği için gerçekten samimiyetle teşekkür etmek istiyorum. Umarım böyle sistemlerin sayısı artar. Doğru düzgün kurulan santrallerle güneş enerjisi doğru biçimde büyür. Bu en istediğimiz, arzu ettiğimiz senaryo. Çok teşekkür ediyorum Deniz Bey size. Kerem Bey, ben size başta sizi tanıdığım için ve sektöre siz uzun yıllar emek verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Ve şunu özellikle belirtmek isterim, bu daha birinci basamak Kerem Bey. Bundan sonra inşallah sizle bol bol başka videolar da çekeceğiz. Tabii ki, her Çünkü zaman. biliyorsunuz güneş elektriği her sabah doğar, her akşam batar, ertesi gün tekrar doğar. Yani bir yaşam felsefesidir ve ömür boyu bizle beraberdir. Umarım biz de bundan sonra sizle ömür boyu bu yolda ilerleriz. Çok teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için. Çok güzel bir final oldu bence. Sağ olun. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.